Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile tekrardan bir aradayız. Bugünkü videomuz bir kutu açılımı videosu olacak. Bugün Çin'den aldığım 3 parça birbirinden farklı ürünler var. Bunların ne olduğuyla alakalı hemen size küçük ipuçları vereyim. Şöyle bir baktığımızda, evet bu bir voltaj dönüştürücü arkadaşlar. Aslında biz bunları şöyle söyleyeyim ben. Elimde bir power bank'im var. 5 volt 2 amper civarında bir akım değeri vermekte. Bunu ben harici bir ekran kullanmak istiyorum. Telefonumu kayıt yaparken kendimi görmek ve konumlamak için. Fakat tabii ki bu 12 voltluk bir adaptöre sahip. 12 voltluk adaptörü içinde taşınabilecek bir power bank yok biliyorsunuz. O yüzden bir dönüştürücü aldım. Bunu sizlerle beraber açacağım. Bu evet şöyle bunun da bir videosunu çekeceğim tekrardan. Bu da makas seti arkadaşlar. Niçin makas seti derseniz bir köpek sahiplenmiştik. Bunun videosunu da atacağım. Köpeğimizin tüyleri bayağı bir uzadı. Kendimiz hem öğrenmek hem deneyimlemek hem de zamanı geldiğinde bu işi kendimiz yapmak istiyoruz. Bu yüzden bir makas seti aldım. Köpeklerimiz ya da kedilerimiz için. Evet arkadaşlar, şimdiki ürünümüz de evet sanırım bu da vlog çekimleri olsun, kamera çekimleri için kullanabileceğimiz bir telefon tutucu aparat olacak arkadaşlar. Şimdi bunları sizlerle birlikte sırayla açmak istiyorum. Hemen şuradan makasımızı alalım. Çok fazla ürün yok ama tabi zaman zaman ara ara bunları yaptığımız süreç içerisinde alacağım. Ürün ücreti üzerinde yazıyor mu ona bir bakayım. Ortalama olarak arkadaşlar 120 lira civarındaydı bu dönüştürücü kablo. Tekrardan belirteyim. 5 voltluk adaptörü 12 volt dönüştürücü arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle göstereyim. Giriş 5 volt, çıkış 9 veya 12 volt olarak ayarlanabiliyormuş. Güç 10 watt değerindeymiş. Şöyle potansiyel metre koymamışlar da onun yerine 2 kademeli bir düğme koymuşlar. İsterseniz 9 volta dönüştürebiliyorsunuz, isterseniz 12 volta dönüştürebiliyorsunuz. Ben zaten 12 volt için almıştım. Şöyle ki bu kabloyu bulamamış olsaydım arkadaşlar ben zaten kendimde voltaj regülatörü yardımıyla 5 voltluk girişi 12 volta dönüştürecektim. Evet, sizlere şöyle göstermek istiyorum. Elimde 30 miliamperlik bir power bank var arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu da göstereyim size. Burada ben gece çekimleri için LED ışıklar oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Güç kaynağınıza bağlıyorsunuz ya da telefonunuza bağlıyorsunuz ya da atıyorum kameranız varsa kameranızın adaptörüne bağlıyorsunuz ve oradan güç çekiyordu arkadaşlar. Ortalama Türkiye'deki fiyatlarına baktığımda ışık değerleri lümen olarak söyleniyor. Çin'de 5000 lümen ile 6000 lümen arasında değişiyor bu. Fakat yeterli bir ışık olur mu, aydınlatma olur mu? Yani pek tatmin edici gelmedi bana ama daha sonra Türkiye'deki fiyatlarına baktığımda ise ortalama 500, 600, 800 bin küsurlara kadar gidiyor. Çin üzerinden almaya kalkarsanız da 250 ile 400 lira arasında değişiyordu bu ürün. Tabi bunun için KDV girecek artı kargo parası falan girecek. Sonra ben kendim yapmaya karar verdim arkadaşlar. İçerisinde bir tane voltaj regülatörü var. Ayrıyeten mikro USB dönüştürücü var. Buradan elimde bir tane mikro USB kablom vardı. Mikro USB kablodan mikro USB dönüştürücüye arkasından gerilim regülatörüne bağladım. Buradan voltajımı girişim 5 volt. Biliyorsunuz ki ledler 12 voltla çalışıyor. 12 voltun altında çalıştıramazsınız ama 9, 10, 11 voltlarda ışık vermeye başlar. Ama istediğiniz değerlere ulaşmaz. Ben 12 volta sabitledim. Hatta biraz geçirdim zannedersem 12,5 falan olmuş olabilir. Bir tane de buraya anahtar bağladım. Yani ben dışarıda gece çekimi yapmak istersem bunu kullanabileceğim. Zaten biliyorsunuz ön tarafında şöyle yarı saydan bir malzeme koydum ki direkt ışık vurmasın ve yumuşatsın. Şu an bir kapatayım. Şimdi 5 voltluk bağladım. Çalışıyor olduğunu şuradan renginden görebiliyorsunuz. Bir aydınlatma yaşadık. Şimdi anahtarı açayım. Gördüğünüz üzere ledimiz gerçekten işe yarıyor. Tabi ortalık aydınlık olduğu için şöyle yüzüme tuttuğumda ortalık aydınlık olduğu için
belli bir etki alanı sınırlı. Ama tabii bu karanlıkta baya baya bir aydınlatıcı arkadaşlar. Yani benim fazlasıyla işimi görecek. Yani bana ortalamada maliyeti neye mal oldu onu da söyleyeyim hemen. Bu işte voltaj regülatörü, micro USB dönüştürücüyle birlikte tahminim bir 30 hadi 50 lira olsun anahtarıyla birlikte. Kutuda ıvır zıvır koymak için bir kutuydu. Onu kestim. Yani ortalama bana 50 lira maliyeti oldu. Dışarıdan almaya kalksaydım o hemen hemen bir 250 ile 400 lira arasında bir fiyatı olacaktı. Bu yüzden kendime teşekkür ediyorum ve yetenekli ellerim dert görmesin diyorum. Bunu kenara koydum. Şimdi bunu deneyelim madem hazır elimizde power bank varken. USB'mizi takalım. Evet şu anda USB'yi taktım. Power bank'i şu anda görüyorsunuz. 12 voltluk bir değere sahip. Üstündeki anahtarı değiştiriyorum. 9.2 volt. Tam 9 volt olmuyor. Görüyorsunuzdur. 9.2 volt olacak şekilde bu şekilde değişim yapabiliyorum. Güzel. Bunu ne yapacağım diye sorarsanız bu power bank'i yanımda taşıyacağım. Çekim monitörüm aparatını birazdan göstereceğim sizlere. Oraya sabitleyeceğim bunu. Bu evet biraz ağır. Yarım kilo civarında ya da 400 gram. Bundan çıkanı harici bir monitör ekleyeceğim arkadaşlar. Ona bağlayacağım güç alsın diye. Bir tanesine de eğer akşam çekim yapacak olursam ona bağlarım. Eğer kullanmazsam da burası boş olarak kalır. Çekim yaparken kendimi tuttuğumda yanımda bir çekim yapacak arkadaş yoksa kendimi konumunu yerleştirmek için tam nasıl durmam gerekiyor bunları ayarlayabilmek için kendi imkanlarımla oluşturduğum sistemler arkadaşlar. Şimdilik bizim için muhteşem bir ürün diyebiliriz. Şu aparatını da kenara koyalım. Burada çekim aparatımız var. Bunu açmak istiyorum. Şöyle bir ürün. Diyeceksiniz ya buna ne gerek vardı falan. Doğru. Ama sistemleri daha komplike bir arada tutmaya yarayan bir sistem arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz. Başka şöyle tutuyorsunuz zannedersem. Altta da aparat yeri var. Evet. Böyle tutabilirsiniz. Aynen. Nereden anladım derseniz buralarda vidalama yerleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle burada vidalayabilirsiniz. Buraya vidalayabilirsiniz. Sonra buraya ve buraya giriş yerleri var arkadaşlar. Mesela bu şu yönden çok iyi. Buradaki anahtarlı bir kısım var. Bu anahtarlı kısmı gevşettiğinizde telefonunuzu bu şekilde konsept olarak yerleştirebiliyorsunuz. Mesela yerleştirelim telefonumuzu. Tabi artık akıllı telefonlar birçok kameradan daha üstün hale geldi. Şimdi mesela bunu sabitledim ben. Hiçbir şekilde düşmesine imkanı yok. Tabi çok fazla sıkmadım ben ama bu şekilde bu şu anda kayıyor. Bunu biraz daha aşağı indireyim. Şöyle yapalım. Evet. Çok güzel. Bunu bir arasına bir şey daha koyabilir. İyice sıkabilirsin. Şu şekilde telefonun durduğunu düşünün. Üst tarafında mesela atıyorum şu ışığımı bir aparat yardımıyla getirdim. Şuraya monteledim mesela. Böyle düşünün. Ya da bu tarafa monteledim. Fark etmez. Çıkışı buradan vermişim. Buraya monteledim. Bakın böyle. Güzel. Sonra mikrofonumu atıyorum şuraya monteledim. Daha sonra başka neye ihtiyacımız olabilir? Vallahi bilmiyorum. Ekstradan bir daha ışık ihtiyaç olur mu bilmiyorum. Alt tarafında da yine deliği var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da tripod için. Evet bir tane tripod alırım. Bunu yerleştiririm. Işığımı buraya koyarım. Mikrofonumu buraya koyarım. Alın size dört dörtlük yapay akıllı bir hafızaya sahip, yapay zekaya sahip 10 numara 4 yıldız telefonumu da kullanabileceğim bir sistem. Hatta şöyle de yapabilirim buraya. Burada koyacak yer bulamadık ya. Power bank'imizi alırız. Power bank'imizi de buraya sabitleriz arkadaşlar. Ya da şöyle çıkışı buraya veririz. Ne bileyim yapılabilir yani. Birçok alternatifim var. Şimdi gelelim asıl ürünümüze. Bu ürünümüz dediğim gibi pet arkadaşlarımız için kuaför ihtiyaçlarını karşılamaya yarayacak bir ürün. İçerisinde bir çantasıyla birlikte çıktı arkadaşlar. Çok tatlı, çok sempatik. Şöyle göstereyim. Güzel bir çantası var. Hoşuma gitti. Şimdi içeriğini göstereceğim size.
Aynı ürünlerin Türkiye'deki fiyatlarını da söyleyeceğim. Umarım kötü bir şey değildir. Evet. Gerçekten bence güzel. E, Burada bizi ne karşılıyor? Şöyle bir içerik karşıladı, açıkça göstereyim. Tutma kısımları mavi olacak şekilde yollamışlar. Şimdi burada kaç tane makas var? Hemen onlara bir bakalım. Bir tane bu temizleme bezi zannedersem. Bu amaçla. Evet. Bu ne ki? Ürünün bayağı da makas var yani. Evet. Şimdi bu seçenekleri, çantası dediğim gibi çok tatlış bir çantası var. Şöyle bunu bir kenara koyalım. Şimdi ürünü alırken arkadaşlar seçenek sunuyorlar size. İşte kaç makas istiyorsun, kaç tarak istiyorsun, hangi tür makasları istiyorsun. Bunlarla ilgili bir seçeneğimiz var. Ben seçenek içerisinde en çok çeşidi olan makası seçtim arkadaşlar. Şimdi bu makasları sizlerle birlikte tanımak istiyorum. Şimdi burada toplamda bir tane düz uzun makas var. Şöyle göstereyim. Bir tane düz uzun makas. Bir tane düz kısa makas var. Bunu da göstereyim. Sonra düz çizgili ince bir ara makas var. Sonra şu şekilde değişik bir ağzı var. Yine bir ara makas bu arkadaşlar. Bu var. Sonra olmazsa olmazı işte kedimizin köpeğimizin kavisli olan yerleri için oval bir makas var arkadaşlar ki bu oval makasın daha uzun olanları var, Türkiye'de falan satılıyor ama bu idealdir. Yani bu benim parmaklarım olur mu onu da bilmiyorum ama uçlarıyla bakarız şimdi. Şöyle bir durum var. Sadece şu makas şu anda Türkiye'de 180 lira bandında. Ve bir tane de bu şekilde özel bir tarağı var arkadaşlar. Şurada bir tanesi öne gelmiş. Önemli değil. Biliyorsunuz ki bu taraklar yani Pomerian olsun, Spitz olsun veya daha küçük ırklar için kullanılan berber tarakları. Araları mesafeli. Çok sık olursa zaten kaydıramayız biliyoruz. Hemen birbirleriyle düğüm oluyor kedi köpeğin. Bunu kullanma amaçlı. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir tarak aynı zamanda bir tane düz makas ve yanlış hatırlamayayım bir tane de şöyle ara makas olması lazım. Bir tarak, bir düz makas uzun ve bir tane de ara makas. Türkiye'de arkadaşlar 860 lira bandında seyrediyor. Şimdi siz bunu AliExpress'ten ben kaç paraya aldım diye sorarsanız tekrardan söyleyeyim size. Bir tane düz uzun makas, 1, 2, 3, 4, 5 makas, bir tarağı ortalama 400 kargo ile birlikte 400-450 bandı arasında geldi arkadaşlar. Bu tarağımız aralıklı. Ortalamada 0.3-0.4 kimi yerlerinde 0.2 milimlik bir değişim olan bir tarağımız var arkadaşlar. Ben bunu yerleştireyim. Şöyle. Özene. Nasıl sokacaktım ben bunu? Bilmiyorum. Neyse. Böyle dursun. Şimdi küçük bir makasımız var arkadaşlar. Küçük makasımızla ortalama olarak boyutunu hemen söyleyeyim size. Makasımızın boyu 15 santimetre civarında. Yani şuradaki çıkıntıyı almıyorum. Oval buradaki çıkıntıyı almıyorum arkadaşlar. Ovalliklerin başladığı yerle bittiği yer arasındaki mesafe 15 santimetrelik bir mesafe. Evet bu benim yani evet ben büyük bir adamım. 1.90 boyuna sahibim. Parmaklarım tam yani istediğim şekilde geçmiyor ama yine de işimi göreceğine eminim. Keskinliğine baktığımda evet baya bir keskin. Freelander diye bir markaya ait. Bu kısa makas. Bunu nereye kesebiliriz? Yani gözleri, kulak içlerini falan kullanabiliriz bu ürünü. Gayet başarılı. Bunlarla zaten sahiplenmiş olduğumuz köpeğimizin tıraşını yapacağız arkadaşlar. Bunu buraya sokalım. Tamam. Bunu yerleştirdik. Şimdi diğer makasımıza bakalım. Bu makasımız bir ağzı şöyle değişik bir makas. Bu ara makası diye geçiyor. Evet keskinlikleri baya iyi. Şöyle göstereyim. Bunun boyutuna bakalım. Bunun uzunluğu da 18 santim arkadaşlar. Baya yeterli bence. Gördüğünüz üzere.
İçinde plastik kısımları var. Sanırım kesmemesi için elimizi ya da rahat hareket edebilmesi için olabilir. Onlar çıkartılıp biraz daha genişletilebilir. Bunu da koyalım. Evet. Şimdi bir başka ara makasımız var. Bunu göstereyim şu şekilde. Yine keskinlikleri çok iyi arkadaşlar. Bunun boyutuna bakalım. Bu da yine 15 santimetre bu ara makasımız. Evet. Bu tabi ara makasların ağızlarının farklı olması tüy kesimlerinde biraz daha seyrek bırakıyor. Biraz daha katlı bırakıyor. Bu işlemler içinmiş. Ben de bildiğim için değil, deneme yanılma yoluyla hayvanımızı keseceğiz. Umarım hayvan mındar olmaz. Şimdi buraya gelelim. Bir tane oval makasımız var arkadaşlar. Oval makasımızı da hemen şöyle ölçeyim. 18 santimetre. Bu da şöyle bir ovalliğe sahip, net olarak gözüküyordu. Bu da dediğim gibi şöyle tutabiliriz. Her iki taraf için de kullanılabiliyor. Şuradaki çıkıntıları önemli. Neden? İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle buraları almak için. İsterseniz de böyle yaparsınız. Şu dış kısmını kullanırsınız ama biz genelde iç kısmı, oval kısmı bize bakacak şekilde o popo kısımları, göğüs kısımlarındaki ovalleşmeyi sağlamak için kullanacağımız bir makas. Burada da yine bir düz makasımız var arkadaşlar. Bunu açmayacağım artık. Sadece boyutunu söyleyeyim size. Bu da 18 santimetre civarında düz bir makas. Bunun farklı bir durumu ya da özelliği yok. Bu hafta sonu köpeğimizi tıraş edeceğiz. Umarım hava sıcak olur. Aynı zamanda duşunu da aldıracağız. Bu da tarağımızda. Tarağımızı da şöyle çaprazlamasına koyalım. Gerçekten şık bir çantası var. Valla ben işin açıkçası çok memnunum aldığım için. Fiyat konusunda da buranın şartlarına göre çok iyi bir fiyata aldığımızı düşünüyorum. Kanalımızın içeriğinde birçok farklı tür videoyu bulmak mümkün. Sizler için kategoriledim bunu. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerle beraber daha da ileriye gideceğiz, daha da büyüyeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.